Dünya, yüzeyde görünenle sınırlı değildir. Haritalarda gösterilmeyen sınırlar, kitaplarda yazmayan yasalar ve hiç bahsedilmeyen yöneticiler var. Bu videoda gölgelerin ardındaki düzeni göreceksin. Dünyayı kimlerin yönettiğini, ulusların kaderini kimlerin belirlediğini, savaşları, ekonomik krizleri, salgınları kimlerin planladığını. Hepsini öğreneceksin. Yeni dünya düzeni. Bu bir kurgu değil, bu bir gerçeklik. Görünürde liderler değişir ama ipleri tutan hep aynı kalır. Medya ekranlarını kim kontrol ediyor? Para sistemlerini kim kurdu? İnsanların zihnine hangi fikirler neden yerleştirildi? Bu video yalnızca bir komplo listesi değil. Bu, bilinen dünyanın dışına yapılacak bir yolculuk. Kendi gözlerinle göreceksin. Medyanın nasıl bir silaha dönüştüğünü, korkunun nasıl bir yönetim biçimi haline geldiğini, gıda, ilaç, eğitim ve teknolojinin nasıl birer araç haline getirildiğini. Çünkü gerçek güç görünmez olandır. Eğer hazır hissediyorsan, şimdi perdeyi aralıyoruz. Perdenin ardında bir tiyatro oynanıyor. Oyuncular sahnede, kameralar onların üzerinde. Ama ışıkların dışında, gölgelerin içinden birileri her şeyi yönlendiriyor. Onlara deniyor ya da başka bir adla görünmeyen hükümet. Bu güç seçimle gelmez. Hiçbir sandıktan çıkmaz. Ama her başkanın kulağına ilk eğilen onlardır. Pentagon'dan sırada, istihbarat teşkilatlarından küresel bankalara kadar uzanan dev bir yapı bu. Dışarıdan görünmez ama içerideki kararların asıl mimarlarıdır. Peki bu yapı nasıl işler? Ve neden kimse onları sorgulamaz? Bu bölümde gölge organizasyonların çalışma biçimlerine, küresel krizi nasıl fırsata çevirdiklerine ve dünya üzerindeki bilgi akışını nasıl kontrol ettiklerine bakacağız. Büyük kavramının altında yatan gerçek nedir? Ve Dünya Ekonomik Forumu neden tüm ulus devletlerin politikalarını etkileme gücüne sahip? Medya, teknoloji devleri, yatırım fonları, tüm bu yapılar aynı akıldan mı besleniyor? Ayrıca bu bölümde komisyon, Bilderberg toplantıları, ON gibi kuruluşların arkasındaki stratejilere odaklanacağız. Bu oluşumlar sıradan bir düşünce kulübü mü? Yoksa yeni dünya düzeninin kurmay heyeti mi? Kısacası, bu bölümde perdeyi biraz daha aralayacağız. Sahnedeki kuklaları değil, ipleri tutan elleri konuşacağız. Dünya gerçekten bir sistemin mi esiri? Yoksa bu sistem sadece bir algı mı? Dünya sahnesinde görünmeyen ama etkisi hissedilen bir güç ağı var. Hükümetlerden daha güçlü, seçimle gelmeyen ama ulusların kaderine yön veren, adına uluslararası kurum denilen yapılar. Peki kim bu yapılar ve ne istiyorlar? IMF yani Uluslararası Para Fonu. Kuruluş amacı küresel finansal istikrarı sağlamak olsa da, gerçek hikaye bundan çok daha derin. IMF, kriz altındaki ülkelere verdiği kredilerle yalnızca finansal bir destek sağlamıyor. Aynı zamanda o ülkelerin politikalarını da yönlendiriyor. Yapısal uyum adı altında. Sosyal harcamaların kısılması, özelleştirme, tarım ve sanayi politikalarının değiştirilmesi gibi koşullar sunuyor. Bir anlamda, ülkenin bağımsız ekonomik karar alma hakkı ipotek altına alınıyor. Dünya Bankası da benzer bir mantıkla çalışıyor. Gelişmekte olan ülkelere altyapı ve kalkınma kredileri sunuyor. Ancak karşılığında neyin nasıl yapılacağına bizzat karar veriyor. Üstelik bu projeler, yerel halkın ihtiyaçlarını değil, çoğu zaman küresel şirketlerin çıkarlarını gözetiyor. Bu sistemde borç alan değil, borç veren kazanıyor. Ama asıl perde arkasındaki oyuncular daha da sessiz. Ve gibi dev finans kuruluşları, yüz milyarlarca dolarlık varlıkları yönetiyor. Ama yalnızca parayı değil, şirketleri de yönetiyorlar. Dünya çapındaki enerji şirketlerinin, ilaç firmalarının, medya devlerinin büyük hissedarları onlar. Bir bakıma, dünya ekonomisinin nabzını onlar tutuyor. İlginç olan şu, bu iki dev fon birbirlerinin hissedarı. Bir şirketin sahibi, başka bir şirketin sahibi olan şirket. Karmaşık bir ağ, şeffaf olmayan yapılar, dev bir finansal örümcek ağı. Peki bu ağın merkezinde kim var? Cevap net değil. Ama şunu biliyoruz. Bu kuruluşlar, dünyayı yöneten devletlerden bağımsız değil. Fakat üzerlerinde neredeyse denetim yok. Ve tüm bu kurumlar aynı ses tonuyla konuşuyor. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele, kalkınma. Bu kelimeler kulağa hoş gelse de, her birinin ardında küresel sermayeye hizmet politikalar yatıyor. Bugün bir ülke IMF ile anlaşma yaptığında yalnızca borç almaz. Eğitim politikasından enerji projelerine kadar birçok alanda taviz verir. Dünya Bankası'ndan fon alan ülkeler yalnızca yol ya da köprü inşa etmez. Yerli üreticiyi, çiftçiyi, zanaatkarı terk etmek zorunda kalabilir. Ve bu devasa küresel fonlar,
ekranlarda hiç görünmeden kendi sessiz imparatorluklarını büyütür. Yeni dünya düzeni denilen şey, işte bu ağların görünmeyen bağlarından örülüyor. Paranın gücü artık sadece cüzdanda değil, devletlerin karar odalarında, seçimlerin sonucunda, insanların kaderinde. Onlar ekranlarda görünmezler. Ama dünya sahnesinin arka perdesinde hep onlar vardır. Dünyayı yöneten liderler gelir geçer. Ama bu güç merkezleri kalır. Rockefeller'ler, Rothschild'ler, Morgan'lar, bu soyadları tarih kitaplarında satır aralarında görürsün. Ama etkileri, küresel ekonominin damarlarında dolaşan bir kan gibi her yere yayılmıştır. Dünya Bankası, IMF, merkez bankaları, bunlar gerçekten bağımsız mı? Yoksa bu ailelerin kontrolündeki para baronlar, mı yön veriyor küresel politikaya? Savaşlar mı? Onlar için sadece yatırımlık projeler. Bir ülke çökerken onlar hisselerini artırır. Bir halk yoksullaşırken onlar yeni pazarlar keşfeder. Petrol, ilaç, teknoloji, medya. Neye el atsan sonunda aynı ağlara ulaşıyorsun. Bu ailelerin kurduğu vakıflar, eğitim kurumları, danışmanlık şirketleri, medya holdingleri, görünürde iyilik yapan yapılar, perde arkasında küresel kontrol mekanizmaları olarak çalışıyor. Peki bu aileler kimlerden emir alıyor? Kendi içlerinde bir hiyerarşi mi var? Yoksa çok daha derin bir akıl mı var işin merkezinde? Yeni dünya düzeni dediğimiz şey, belki de 100 yıldır parça parça inşa edilen bir oyunun son perdesi. Bugün kurduğumuz her cümlede, kullandığımız her dijital platformda, cebimizde taşıdığımız paranın sisteminde onların izi var. Bu yapılar sadece politikayı ya da ekonomiyi değil, kültürü, dili, inancı, algıyı da yönlendiriyor. Özgürlük dediklerinde aslında bir çitin sınırlarını çiziyorlar. Demokrasi dediklerinde kendi oyun alanlarını büyütüyorlar. Bu bölümde tarihin en güçlü ama en az bilinen ailelerini, kurumlarını ve hedeflerini açığa çıkaracağız. Gizli değil, sadece gözünüzün önünde ama gösterilmeyen bir hakikat var. Ve bu hakikati anlamadan yeni dünya düzenini çözmek mümkün değil. Bir ekran açıldığında, bir gazete başlığı bağırdığında ya da sosyal medyada hızla yayılan bir video önümüze düştüğünde sormamız gereken ilk soru şudur: bu bilgi mi yoksa bir algı mı? Bugün dünyayı yöneten asıl güç ne ordular ne de siyasetçiler. Asıl egemenlik gerçekliği kimin tanımladığıyla ilgilidir. Haber kanallarının arkasındaki sahiplik yapısı, algoritmaların neyi öne çıkardığı, hangi kelimenin hangi bağlamda sunulduğu, bunların hepsi modern çağın görünmeyen savaşlarının birer cephesi haline geldi. Peki ya gündem? Kimin gündemi bu? Sabah akşam tekrar edilen manşetler, felaket senaryoları, kutuplaştırıcı başlıklar. Bunlar gerçekten haber mi yoksa bir senaryo mu? Algı mühendisliği tam da bu soruların içinde doğar. Gerçek artık yaşanan değil, gösterilen, seçilen ve düzenlenen şeydir. Bir olayın nasıl verildiği, çoğu zaman olayın kendisinden daha önemlidir. Ve bizler her gün bu kurgu evrenin içinde farkına varmadan bir rol üstleniriz. Bir savaşı izlediğimizde, bir protestoyu gördüğümüzde, bir siyasi liderin sözlerini duyduğumuzda, her biri önceden yazılmış bir anlatının içinden süzülerek karşımıza çıkar. Biz yalnızca bu filtrelenmiş gerçekliğin seyircisiyiz. Kimin tarafındasın diye sorulur artık. Ama asıl soru şu olmalıydı: gerçek neydi? Çünkü artık mesele bilgi vermek değil, inanç inşa etmek. Medya bir haber değil, bir duygu üretme aracıdır. Ve bu duygu kitlelerin düşünce sistemini biçimlendirir. Reklamlar sadece ürün değil, yaşam tarzı satıyor. Diziler sadece eğlendirmiyor, bilinçaltımıza değerler kodluyor. Sosyal medyada algoritmalar sadece ilgimizi çekmiyor, bizi şekillendiriyor. Gerçeğin doğası değişti ve bu yeni düzende bilgiye sahip olan değil, algıyı yöneten kazançta çıkıyor. O halde biz de bu bölümde medya düzenini, propaganda tekniklerini ve gerçeklik savaşlarını yatıracağız. Kimin neyi, neden, nasıl gösterdiğini ve aslında bize neyin gösterilmediğini birlikte sorgulayacağız. Çünkü bu savaş zihinlerimizde kazanılıyor ve artık şunu bilmek zorundayız: gerçek, onun hakkında kim daha etkili konuşuyorsa odur. Göz, sadece görmek için değil, inanmak için de vardır. Algılarımızı şekillendiren en güçlü araçlardan biri görseldir. İşte tam da bu yüzden medya, propaganda ve algı yönetimi dünyasında görsellerin rolü hayati önemlidir. Modern çağın insanı artık bilgiye değil, görüntüye itaat ediyor. Bir görsel, yazılmış binlerce kelimeden daha etkili, daha hızlı ve daha derine işler. Ama bu etki yalnızca sanatın ve gerçeğin gücünden değil,
görsel manipülasyonun ustalığından gelir. Sosyal medya platformlarında dolaşan gerçek görüntüler, haber kanallarında izlediğiniz dramatik kareler, her biri çoğu zaman bilinçli olarak çarpıtılmış, kadraja ustaca seçilmiş ya da dijital tekniklerle değiştirilmiş görüntülerdir. Görsel artık gerçeği temsil etmez, gerçeğin yerine geçer. Bugün Photoshop, yapay zeka ve derin sahtecilikle fake gibi teknolojilerle insanlar, olmayan şeyleri olmuş gibi, olmuş şeyleri olmamış gibi gösterebiliyor. Üstelik bu sadece bireysel değil, kurumsal ve politik düzeyde de yapılıyor. Görsel, duyguyu kontrol etmek, öfkeyi yönlendirmek, bir düşman yaratmak ya da bir kahraman inşa etmek için kullanılıyor. Bir protesto fotoğrafında öfke dolu yüzler kadrajda kalırken, aynı anın barışçıl kalabalığı dışarıda bırakılabiliyor. Bir liderin bakışı, gözlüklerinin yansıması değiştirilerek korkutucu bir auraya bürünebiliyor. Bir savaş alanı, montajla bambaşka bir coğrafyaya dönüştürülebiliyor. İnsan zihni, gördüğünü sorgulamak yerine kabullenmeye eğilimlidir. Bu nedenle görsel manipülasyon, yalnızca gözümüzü değil, zihnimizi de hedef alır. Bu savaş, kelimelerle değil, piksel piksel yürütülen bir savaş. Gerçeği gözle değil, görüntüyle gasp bir çağın içindeyiz. Bugün artık gerçeklik, algıyla tanımlanıyor. Ve algı en çok da görsel imgelerle biçimleniyor. Gözümüzle gördüğümüz her şeyin ardında bir niyet, bir müdahale, bir yönlendirme olabileceğini artık bilmek zorundayız. Çünkü bu çağda göz yanılgısı değil, bilinçli algı tasarımıdır mesele. Bugün gerçekliğin ne olduğunu kim tanımlar? Bir lider mi? Bir haber sunucusu mu? Yoksa elimizde tuttuğumuz, sürekli bildirim atan o ekranlar mı? Artık hakikat, bir nesne değil, bir mücadele alanı. Her grup, her güç odağı, kendi gerçekliğini inşa ediyor. Ve bu inşayı medyanın tuğlalarıyla örüyor. Bir ile başlayan bilgi, bir anda milyonlara yayılıyor. Ve daha doğrusu bilinmeden, toplumun kolektif hafızasına kazınıyor. Gerçeğin ne olduğuna dair inançlar, artık bireyin gözlemine değil, algı mühendisliğinin tasarımına dayanıyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavram, gerçeklik çatışması. Bir olay yaşanıyor. Ama sen bir ekran başında farklı. Ben başka bir yerde bambaşka görüyorum. Aynı olay, 3 ayrı medya kanalında 3 ayrı şekilde aktarılıyor. Peki hangisi gerçek? Yoksa hiçbiri mi? Bu bir rastlantı değil. Bilinçli bir medya stratejisidir bu. Algı savaşları, gerçeği kontrol etmenin, insanı kontrol etmekle eşdeğer olduğu, inananların en etkili silahıdır. Savaş artık tanklarla değil, başlıklarla yapılıyor. Füzeler yerini filtrelere, mermiler yerine manşetlere bıraktı. Bugün bir ülkenin imajı, o ülkenin askeri gücünden çok, basına yansıyan haberlerle şekilleniyor. Bir liderin söylemi, onun ne dediğinden çok, nasıl sunulduğuyla yargılanıyor. Ve işte tam burada, medya kullanıcılarının değil, medya tasarımcılarının çağındayız. Kimin sesi daha yüksekse, o haklı sayılıyor. Kimin görüntüsü daha çok tıklanıyorsa, o doğru kabul ediliyor. Ve kim daha iyi manipüle ediyorsa, o gerçeği yönetiyor. Gerçeklik artık bir bilgi değil, bir inşa sürecidir, bir tasarımdır, bir mühendislik ürünüdür. Biz farkında olmadan, bize gösterilmek istenen dünyada yaşıyoruz. Seçim yapıyoruz sandığımız anda bile. O seçeneklerin kimin tarafından sunulduğunu unutarak, gerçeğin savaşı artık bizim içimizde veriliyor. Algoritmalar, görünmez düzenleyiciler, sessiz mühendisler, biz farkına bile varmadan kararlarımızı şekillendiren, ne izleyeceğimizi, ne düşüneceğimizi, neye öfkeleneceğimizi belirleyen yapay akıllar. Bu yeni çağın sansürcüsü artık kalem tutan bir el değil, ekranın ardındaki bir kod satırı. Bir içerik neden karşına çıkar? Neden bazı bilgiler çokça görünürken, bazıları adeta yerin 7 kat altına gömülür? İşte burada devreye algoritmalar girer. Onlar, kullanıcı davranışlarını analiz eder, eğilimlerini hesaplar ve önüne çıkarılacak içerikleri buna göre sıralar. Bu görünüşte masum sistem, aslında dev bir manipülasyon makinesidir. Bugün klasik sansür, bir kitabın yasaklanması, bir filmin gösterime girmemesi değildir. Yeni sansür, bilginin görünmez şekilde bastırılmasıdır. Artık içerikler doğrudan engellenmez. Bunun yerine görünmez hale getirilir, gölgelere çekilir. Sıradan bir kullanıcı, bu bilgilerin hiç var olmadığını bile düşünebilir. Çünkü arama sonuçlarında çıkmaz, öneri listelerine girmez. Algoritmanın radarına takılmaz. Sansür artık yasa dışı değil, sistemsel ve belki de daha tehlikeli. Çünkü sansürlendiğini bile fark etmezsin. Peki kim belirliyor bu kuralları? Kim yazıyor bu algoritmaları? Cevap basit. Küresel teknoloji devleri. Bugün birkaç büyük şirketin elinde dünyanın dijital bilgi akışı vardır. Bu şirketler
topluluk kuralları adı altında içeriklere müdahale ederken, aslında yeni bir dijital hegemonya kuruyorlar. Gizli değil ama görünmez. Yalanlar, sistem tarafından ödüllendirilirken, gerçekler uygunsuz damgası yiyebiliyor. Bir videonun görünürlüğü, içeriğinin doğruluğuna değil, sistemin politikalarına uyumuna bağlı. Bu yeni çağda, doğru olmak yetmez, uygun olmak zorundasın. Bu algoritmik denetim, yalnızca bireyleri değil, toplumu da dönüştürüyor. İnsanlar artık kendi düşüncelerini değil, sistemin kabul edeceği düşünceleri üretmeye başlıyor. Böylece otosansür yaygınlaşıyor. Korku değil, dışlanma, etiketlenme ve görünmezlik korkusu yönetiyor insanı. İşte algı mühendisliğinin en sofistike biçimi budur. Seni sansürlemeye ikna etmek, sessizce kabul ettirmek. Çünkü sansür fark edilirse direnç doğar. Ama görünmezse, o zaman herkes buna özgürlük der. Bu sistem, fikirlerin eşitliğine değil, sistemle uyumun kutsallığına dayanır. Kimin sesi daha çok duyuluyorsa, o haklıdır yanılgısı böyle doğar. Oysa sesi bastırılan, haksız değildir. Sadece görünmez kılınmıştır. Görünmeyen sansür, yeni çağın dijital kafesidir. Parmaklıkları yoktur ama çıkış yolu da görünmez. Çünkü bu bir algoritmadır. Çünkü bu bir kod satırıdır. Ve çünkü artık düşünce savaşları da dijital cephelerde verilmektedir. Dijital çağda devrim artık sokaklarda değil, satırlarda, sinyallerde, algoritmalarda gerçekleşiyor. Ve bu devrim çoğu zaman sessiz. Sloganlar yok, barikatlar yok ama kontrol, baskı ve yönlendirme her zamankinden daha güçlü. İşte buna dijital totalitarizm diyoruz. Eskiden bir diktatörün demir yumruğu halkı sindirirdi. Şimdi o yumruk görünmez. Kod satırlarında gizli. Artık kimse sansürle seni susturmaz. Seni görünmez kılar. Sesini tamamen kesmek yerine yankısını azaltır. Paylaşımın ulaşmaz, videon yayılmaz, fikrin duyulmaz. Böylece senin susmana gerek kalmaz, zaten kimse seni duyamaz. Dijital totalitarizm, geleneksel baskı rejimlerinden farklıdır. Otorite ekranlarımızdadır. Dijital ekosistemler tek bir merkezin kontrolü altındaymış gibi hareket eder. Çünkü algoritmalar hangi düşüncenin yaşayacağını, hangisinin öleceğini belirler. Yapay zekalı içerik filtreleri kimi zaman topluluk kurallarını ihlal ettiniz der. Ama o kurallar nedir? Kim belirlemiştir? Bu genellikle bilinmez. Kimin gerçek, kimin sahte olduğu, artık kimin konuştuğundan çok, algoritmaların neyi onayladığıyla ilgilidir. Peki bu rejim neden bu kadar güçlü? Çünkü gönüllü olarak içindeyiz. Verilerimizi sunuyor, alışkanlıklarımızı paylaşıyor. Fikirlerimizi bile teslim ediyoruz. Ve sonra bize verilen dijital özgürlük ortamında özgür olduğumuzu sanıyoruz. Ama her önerilen içerik, her yönlendirilen gündem bizi daha derin bir uykunun içine çekiyor. İşte tam da burada devreye sessiz devrim giriyor. Sessiz çünkü medya bahsetmez. Sessiz çünkü çoğu insan farkında bile değildir. Ama bazıları fark ediyor. Ve onlar alternatif platformlar kuruyor. Merkeziyetsiz ağlar oluşturuyor. Bilgiye zincirlenmemiş yollarla ulaşmaya çalışıyor. Gerçek dijital devrim ağlar çöktüğünde değil, zihinler uyandığında başlayacak. Ve bu devrim daha çok soru soranların, gölgeleri fark edenlerin, ekranın ötesini görebilenlerin mücadelesi olacak. Çünkü bu çağda bir fikri yok etmek için onu yasaklamaya gerek yoktur. Görünmez kılmak yeterlidir. Ve o görünmezliğe karşı atılacak her bilinçli adım, bu dijital totalitarizme karşı bir isyandır. Artık gerçek olanla olmayanın sınırları bulanık. Haberler, görseller ve hatta anılar, dijital bir elin dokunuşuyla yeniden yazılıyor. Görünenin ardındaki gerçek değil, gerçeğin üzerine inşa edilen bir gösteri var. Bir ekranda izlediğimiz her şey, sadece seçilmiş bir perspektifin yankısı. Gündem bir algoritma tarafından belirleniyor. Ne düşüneceğimiz, neye üzüleceğimiz, neye öfkeleneceğimiz kodlarla şekilleniyor. Bir sabah kalktığında tüm haber kaynakları aynı başlıkla açılıyor. Yeni bir kriz. Ama bu kriz kimin krizi? Kimin işine yarıyor? Gerçeklik artık çoğunluğun inandığı şeydir. Ve çoğunluğu yöneten hakikati belirler. Bize sunulan haberler sadece bilgi değil, birer duygu paketidir. Öfke, umut, korku ve güven hepsi özel olarak kodlanmış, hedeflenmiş, yönlendirilmiş. Sosyal medya çağında gerçek en çok beğeni alan şeydir. Bir görsel filtre ile güzelleştirilmiş bir hayat. Bir yapay zeka ile üretilmiş bir yüz. Bir montajla değiştirilmiş bir video. Gerçeğin taklidi aslında galip gelir oldu. Artık hakikat yalnızca bastırılmıyor. Aynı zamanda parodileştiriliyor. İroni, alay ve mizah kisvesiyle gerçeğin altı oyuluyor.
Her şey eğlenceye indirgenirken, sorgulama yetimiz törpüleniyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle yeni bir evren inşa ediliyor. Avatarlarla temsil edilen kimlikler, fiziksel varlığın yerini alıyor. Bir süre sonra, kendi yüzünü unutan insanlardan oluşan bir toplum doğuyor. Metaverse, sosyal ilişkileri, iş dünyasını, eğitimi ve hatta ibadeti bile kodlara aktarıyor. Artık mekanlar değil, sunucular kutsal kabul ediliyor. Topluluklar, bedenlerin değil, bağlantıların birlikteliğiyle oluşuyor. Ve böylece hakikat, enformasyon çöplüğünde kayboluyor. Herkesin her konuda fikri var ama hiçbir şeyin bilgisi yok. Bu da gerçeği bulanıklaştırıyor. Çünkü herkes kendi penceresinden baktığında merkezi kaybediyor. Gerçekliğin yerini almış bir hakikat simülasyonu içindeyiz. Bir tiyatro sahnesi gibi düzenlenmiş bir dünya. Kameralar hazır, replikler ezberlenmiş, izleyiciler yerini almış. Ama perdeyi kim çekiyor? Kimi alkışlıyoruz? Ve kimin oyununda figüranız? Bu sadece bir çağın değil, insanlığın yönünün değiştiği bir kırılma noktası. Eğer hakikati yeniden inşa edeceksek, önce onun yıkıldığını kabul etmeliyiz. Ve belki de ilk soruyu tekrar sormalıyız. Bu gördüğüm gerçek mi, yoksa sadece görmek istediklerim mi? Bu yalnızca bir ekran değil. Bu, sana dünyanın nasıl görüneceğini söyleyen bir filtre. Bu, sadece bir kelime değil. Bu, düşünceni şekillendiren bir çerçeve. Dikkatle bak. Çünkü gerçek dediğimiz şey, çoğu zaman yalnızca bir hikayedir. Ve bu hikayeyi, kim yazıyorsa, hakikatin anahtarını da o elinde tutar. Bugün, gerçeklik inşasının belki de en karmaşık sorusuyla karşı karşıyayız. Gerçekliği kim tanımlar? Bireyin algısı, dış dünyadan gelen verilerle şekillenir. Ancak o veriler, çoğu zaman önceden seçilmiş, filtrelenmiş ve yönlendirilmiş halde bize ulaşır. Bu, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yapılan bir algı mühendisliğidir. İşte tam bu noktada devreye giren medya, eğitim sistemleri, dijital platformlar ve hatta bilimsel otoriteler, çoğu zaman gerçekliği mutlak ve sorgulanamaz bir şekilde tanımlar. Ama bu tanım tek bir merkezin elindeyse, gerçekliğin kendisi bir propaganda aracına dönüşür. Bu yeni çağda, gerçek artık nesnel bir olgu olmaktan çok, üzerinde anlaşılan bir konsensüs halini almıştır. Ve bu konsensüs, çoğunlukla bilgiye değil, inanmaya dayanır. Gerçek olduğu söylenen şeylerin birçoğu, yalnızca daha çok tekrar edildiği için gerçek gibi görünür. Bir düşün, hangi düşünceye inandığını gerçekten sen mi seçiyorsun? Yoksa seçim yaptığını sanan biri misin sadece? Psikolojik manipülasyon teknikleri, algoritmalar, reklam kampanyaları, hepsi zihinleri şekillendirmek için kullanılan modern araçlardır. Ve bu araçlar, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleme gücünü kendi ellerinde toplarlar. Ancak en tehlikelisi şu, zihin, uzun süre boyunca bir yalanla beslendiğinde, gerçeği gördüğünde onu reddeder. Çünkü hakikat acıtır. Çünkü hakikat rahatsız eder. Çünkü hakikat seni konfor alanından. Bu nedenle modern çağın insanı, konfor uğruna gerçekliği feda etmeye meyillidir. Gerçekte yüzleşmek yerine, hoşuna giden bir illüzyonu tercih eder. Ama biz burada, bu videoda, bir illüzyona değil, hakikate ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bu yolculukta sormamız gereken soru şu: gerçeği tanımlayan ben miyim? Yoksa yalnızca tanımlananın parçası mıyım? Düşüncelerimiz, ne kadar bize ait, ne kadar öğretilmiş? Bir sabah gözünü açtığında aklından geçen ilk şey, gerçekten senin düşüncen mi? Yoksa çoktan bilinçaltına yerleştirilmiş bir yankı mı? Algı, sadece gördüğümüz, duyduğumuz değil, aynı zamanda görmemeye alıştırıldığımız, duymaktan uzaklaştırıldığımız şeydir. Ve algı biçimlendirilir. Medya, eğitim, kültür, hatta dil. Hepsi bir zihin mimarisi oluşturur. Bu mimaride bazı kavramlar devasa saraylar gibi yükseltilir. Bazıları ise bilinçaltının en kuytu mahzenlerine hapsedilir. Bir çocuğun dünyayı algılama biçimi, ona öğretilen kelimelerle sınırlıdır. Eğer bir kavram onun dilinde yoksa, o kavram onun gerçekliğinde de yoktur. İşte tam bu noktada zihin biçimlendirme başlar. Sözcükler, düşünce kalıpları haline gelir. Kalıplar, zihinsel duvarlar örer. Duvarlar ise gerçeğe ulaşmayı imkansızlaştırır. Propaganda sadece yalan söylemek değildir. Gerçeği stratejik olarak susturmaktır. Alternatif fikirleri ötekileştirmektir. Bazı düşünceleri tehlikeli, bazılarının normal ilan etmektir. Böylece birey, sadece belirlenen sınırlar içinde düşünebilir. Dışına çıkmak ya ayıplanır ya da cezalandırılır. Bir örnek düşün. Aynı olaya farklı ülkelerde, farklı medya kuruluşlarında yer verilse, anlatım, vurgu, başlıklar,
Seçilen kelimeler, kullanılan görseller bile aynı olayın farklı gerçeklikler üretmesine neden olur. Bu sadece habercilik değil, gerçekliğin tasarımıdır ve bu tasarım zihinlerin şekillenmesidir. Zihin tekrarla programlanır. Her gün aynı söylemleri duymak, aynı imgeleri görmek, aynı sembollere maruz kalmak. Bir noktadan sonra eleştirel düşünceyi felç eder. Çünkü tekrar zihni rahatlatır. Beyin tanıdık olanı sever. Sorgulamak yerine kabullenmeye yönelir. Bugün kimin ne düşüneceğini, hangi değerleri savunacağını, hangi fikirleri tehlikeli bulacağını büyük oranda medya, akademi ve kültür endüstrisi belirliyor. Algı kapıları sıkı sıkıya kontrol altında. Gördüğünü sandığın şey, gösterilmesine izin verilen şeydir. Gerçeği değil, senin için seçilen gerçeği izliyorsun. Algının sınırlarını genişletmek, zihin zincirlerini kırmak kolay değildir. Bu cesaret ister. Konfor alanını terk etmek, alışkanlıkları sorgulamak gerekir. Çünkü her hakikat yolculuğu önce bir şüpheyle başlar. Her uyanış bir rahatsızlıkla doğar ve unutma en büyük özgürlük. Düşüncenin özgürlüğüdür. Zihnini şekillendiren sen ol. Başkaları değil. Sorgula, karşılaştır. Anlamaya çalış. Çünkü ancak o zaman gerçekten sen olmuş olursun. Depremler, salgınlar, savaşlar, ekonomik çöküşler. Dünyanın dört bir yanını kaos. Gerçekten tesadüf mü? Yoksa bu krizlerin ardında görünmeyen ama hesap yapan bir akıl mı var? Medya her krizi bir felaket gibi sunuyor. Ekranlar çığlık çığlığa, küresel enflasyon patladı. Yeni salgın kapıda. Kıtlık alarmı. Ama perde arkasında neler oluyor? Krizler gerçekten doğal mı gelişiyor? Yoksa planlı bir küresel mühendisliğin parçası mı? 2008 küresel finans krizinde dünya devleri iflasın eşiğine geldi. Peki kim kazandı? 19 pandemisinde milyonlarca insan evine kapanırken zenginleşti. Enerji kriziyle Avrupa'nın kolu bağlanırken kimin stratejik haritası genişledi? Tarih bize bir gerçeği fısıldar. Her büyük kriz yeni bir düzenin kapısını aralar. Öyleyse sormak gerekir. Medyanın yaydığı korku gerçeği mi anlatıyor yoksa yeni bir düzene zemin mi hazırlıyor? Halk paniğe kapılırken perde arkasında planlar adım adım mı işliyor? Kriz yönetimi adı altında hangi haklar askıya alınıyor? Güvenlik bahanesiyle hangi özgürlükler sessizce elimizden alınıyor? Her krizden sonra neden aynı güçler daha da güçleniyor? Yeni dünya düzeninin görünmeyen yöneticileri kaosu bir araç olarak mı kullanıyor? Panik, korku ve belirsizlik. Bunlar birer manipülasyon silahı mı? Toplumlar krizde hizaya sokuluyor. Bireyler normalleşme adı altında kontrol ediliyor olabilir mi? Medya organları ise bu planın hizmetinde birer aktör mü? Sadece gerçekleri sunan tarafsız gözlemciler değil, bilerek ya da bilmeden küresel düzene hizmet propaganda aygıtları olabilir mi? Bu bölümde sana yalnızca haberlerin arkasındaki gizli bağlantıları değil, aynı zamanda krizlerin nasıl fırsata çevrildiğini, korkunun nasıl kontrol aracına dönüştüğünü göstereceğiz. Unutma, kriz anlarında verilen kararlar özgürlüklerin kaderini belirler. Ve eğer sen o anda yalnızca haber başlıklarını okuyorsan, kararları başkaları senin yerine çoktan vermiş demektir. Zihnimizin haritasını kim çiziyor? Ne düşüneceğimizi, neye inanacağımızı, neye tepki vereceğimizi kim belirliyor? Günümüzde bilgi çağında yaşıyoruz ama bu bilgi çağının kimin bilgisi olduğunu sorgulayan pek yok. Medya, akademi, eğlence sektörü, hatta reklamcılık. Tüm bu dev aygıtlar sadece içerik sunmaz. Düşünce kalıplarını, algı kodlarını da inşa eder. Bu öyle sinsi bir süreçtir ki propaganda artık bağıran afişlerle değil, akışta görünmeden, bilinçaltımıza usulca dokunan görsellerle, sloganlarla, ses tonlarıyla işler. Bir dizideki karakterin duruşu, bir haberin sunuluş şekli, bir müziğin sözleri ya da bir afişteki renk. Tüm bunlar birer veri noktasıdır ve bu noktaların hepsi bir harita oluşturur. Algılarımızın haritası. Peki biz bu haritanın sadece bir yolcusu muyuz? Yoksa farkına varmadan başkasının çizdiği bir patikada mı yürüyoruz? Bu sorunun cevabı zihinsel özgürlüğümüzün kaderini belirleyecek. Bir zamanlar kimlik bir nüfus cüzdanıydı. Cebimizde taşırdık. Kaybolursa üzülürdük. Ama dünya başımıza yıkılmazdı. Bugün ise kimlik, veriyle, algoritmayla, iz sürmeyle tanımlanıyor. Bir yüz tanıma kamerasının önünden geçerken, bizden önce kim olduğumuzu bilen bir sistem var artık. Adına dijital kimlik diyorlar. Kulağa pratik geliyor. Bir kimlik numarası, bir yüz haritası, bir davranış profili. Ama sor bakalım, bu kimliği kim veriyor? Kim kontrol ediyor?
kim silebiliyor? Artık insanları birer vatandaş olarak değil, veri paketleri olarak tanımlayan bir sistem içindeyiz. Ne zaman alışveriş yaptın? Hangi durakta bekledin? Hangi videoyu izledin? Hangi haberi beğendin? Hangi saatte uyandın? Hepsi tekil bir kimliğe yapışıyor. Yani seni sen yapan şey artık senin iraden değil, seni takip gölge. Çin'de sosyal kredi sistemi adı altında bir gerçeklik inşa edildi. Puanı yüksek olan ayrıcalıklı, düşük olan dışlanmış. Ne için? Rejim neyi isterse onun için. Peki ya Batı? Onlar daha mı özgür? Avrupa'da dijital kimlik cüzdanı geliyor. Amerika'da bireyin davranışsal analizine dayalı kredi sistemleri büyüyor. Yani gözetim sadece otoriter rejimlerin değil, tüm sistemlerin ortak tutkusu. Artık sadece suçlular değil, herkes izleniyor. Sadece eylemler değil, düşünceler bile algoritmalarla kestiriliyor. Sen daha ne düşündüğünü fark etmeden, sistem senin ne yapacağını tahmin ediyor. Dijital gözetim, kaderinin efendisi olmayı hedefliyor. Yüz tanıma kameraları, parmak izi tarayıcıları, ses analizleri, göz bebeklerinden duygu okuma sistemleri ve tüm bunlar tek bir dosyada birleşiyor. Senin dijital kimliğin. Ama bu kimlik, senin özgürlüğün değil, senin zindanındır. Çünkü her kayıt bir gözetleme aracıdır. Her erişim bir kontrol kapısıdır. Artık sorun şudur: dijital kimliğimizi biz mi tanımlarız? Yoksa bize biçilen kimliği kabullenmeye mi zorlanırız? Ve belki de en önemlisi, kendi benliğimizi, ekranların ve sistemlerin ötesinde hala hissedebiliyor muyuz? Artık veri, petrol kadar değerli. Hatta ondan da kıymetli. Çünkü veri, sadece enerji değil, insan davranışını öngörme, yönlendirme ve nihayetinde şekillendirme gücü sağlar. İşte bu gücü elinde tutan sistemin adı, gözetim kapitalizmi. Bir zamanlar sadece reklam hedeflemesi olarak başlayan süreç, bugün insan zihninin iç dünyasına uzanıyor. Arama motoruna yazdığın her kelime, beğendiğin her gönderi, dinlediğin her müzik, bastığın her tuş, hepsi birer sinyal. Senin kim olduğunu, ne düşündüğünü, neye tepki verdiğini ve hatta neyi yapma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirleyen sayısız veri noktası. Peki bu bilgiler neden toplanıyor? Cevap açık: davranışsal fazlalık adı verilen veriler. Artık sadece seni anlamak için değil, seni kontrol etmek için kullanılıyor. Reklam satmak bir başlangıçtı. Ancak şimdi davranış kalıplarını satın alan sistemler bu verilerle seçimleri manipüle edebiliyor. Toplumsal tepkileri yönlendirebiliyor. Hatta bireylerin psikolojik kırılma noktalarını hedefleyebiliyor. Bu yeni düzende özgür irade artık tartışmalı bir kavram. Çünkü algoritmalar sen farkında olmadan senin yerine düşünüyor. Hangi haberi göreceğini, güveneceğini, neye inanacağını onlar belirliyor. Örnek mi? Analitica skandalı. Milyonlarca insanın verileri. Onların siyasi eğilimlerini ölçmek ve manipüle etmek için kullanıldı. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Bugün Çin'de sosyal kredi sistemi, bireylerin her adımını puanlıyor. Ama aynı mekanizmalar batıdaki platformlarda daha rafine ve görünmez biçimde işliyor. Sessiz, fakat çok daha derin. Bu sistemin temel taşı şudur: senin verin senin değildir. Çünkü sen bir ürünsün. Senin dikkatini satın alıp seni bir alışkanlığa sürükleyen uygulamalar, sonsuz kaydırma özelliğiyle beynini bağımlı hale getiren platformlar. Bunların hepsi seni değil, senin davranış kalıplarını pazarlıyor. Buna karşı direnmek mümkün mü? Evet, ama önce bu sistemin varlığını kabul etmek gerekiyor. Bir distopya filminde değiliz. Bu, şu an yaşadığımız gerçeklik. Gözetim kapitalizmi sadece mahremiyetimizi çalmıyor. Kimliğimizi, irademizi ve insanlığımızı da alıyor. Ve unutma, her kabul et butonu bir iz bırakır. Her beğeni seni biraz daha çözümlenebilir kılar. Ve her tıklama seni daha öngörülebilir, daha yönetilebilir ve daha pazarlanabilir hale getirir. Bugün ekranlar bize dünyayı sunuyor gibi görünür. Ama gerçekte ekranlar aracılığıyla dünya bize değil, bizi yönetenlere açılır. Parmakları, mızın ucundaki kaydırma hareketiyle. Sanki biz seçiyoruz, biz karar veriyoruz sanırız. Ama görünmeyen bir el, ne göreceğimizi çoktan belirlemiştir bile. Algoritmalar sadece eğlence önermez. Bizi bizden önce tanımaya, düşüncelerimizi şekillendirmeye, hatta değerlerimizi yeniden tanımlamaya girişir. Zira bu sistemin amacı bilgi vermek değil, davranışlarımızı yönlendirmek. İrademizi eğip bükerek, onu bir reklam kampanyasına, bir siyasi stratejiye, bir tüketim kalıbına dönüştürmektir. O halde soru şudur: bu dünyada nasıl insan kalınır? Bir tıklama, bir öneri, bir bildirimle şekillenen bir yaşamda özgürlüğün, sezginin, vicdanın sesini nasıl koruruz? Cevap,
direnişin kodlarını bilmekte yatar. İlk adım, farkındalık, etrafımızdaki dijital yapıların tarafsız olmadığını, bizi gözlemlediğini ve yönlendirdiğini kabul etmeden direniş başlamaz. Bu farkındalık, sabah uyandığında ilk ekranı açarken, gün içinde her bildirime koşarken, gece ekran ışığında uyuyakaldığında bile zihnini tetikte tutar. İkinci adım, dijital oruç. Bazen bilinçli bir şekilde geri çekilmek gerekir. Bildirimleri susturmak, sosyal medya uygulamalarını bir süreliğine silmek ya da yalnızca belirli saatlerde kullanmak. Bu bir kayıp değil, bir kazançtır. Zihin yeniden özgürleşir. Dikkat yeniden bizim olur. Üçüncü adım, alternatif kaynaklar. Algoritmaların belirlemediği içeriklere yönelmek. İnsan eliyle seçilmiş kitaplar, yazılar, konuşmalar arasında dolaşmak. Bu yalnızca bilgi değil, ruhsal bir direnç de kazandırır. Dördüncü adım, topluluk oluşturmak. Aynı kaygıyı taşıyanlarla buluşmak. Ortak bir dijital etik oluşturmak. Yalnız olmadığını bilmek. Çünkü bu savaş yalnızca bireyin değil, insanlığın geleceğiyle ilgilidir. Ve son adım, anlam arayışı. Tüketimin değil, üretimin merkezde olduğu bir yaşam kurmak. Kendine ait bir düşünce, bir inanç, bir yön duygusu geliştirmek. Algoritmalar seni nereye sürüklemeye çalışırsa çalışsın. Pusulan içerideyse yönünü kaybetmezsin. Unutma, bu çağda insan kalmak bir meydan okumadır. Her şeyin kolaylaştığı, hazırlandığı, önüne sunulduğu bir çağda düşünmek cesaret ister. Seçmek irade ister. Direnmek karakter ister. Bu çağda ekranların ötesine bakan gözler nadirdir. Ama gerçek dünya o nadir bakışların ardında saklıdır. Görünürde her şey açık. Herkesin her konuda fikri var. Bilgiye ulaşmak sadece birkaç saniyelik bir arama uzaklığında. Ama gerçekten öyle mi? Bugünün dijital çağında hakikatin kendisi artık bir savaş alanı. Artık mesele bilgiye sahip olmak değil. Hangi bilginin, ne zaman, nasıl ve kim tarafından sunulduğu, işte bu yüzden. Bir şeyin doğru olup olmadığını anlamak eskisinden çok daha karmaşık. İktidar artık tanklarla değil, etiketlerle kuruluyor. Toprak işgal edilmiyor, zihinler kuşatılıyor. Bir yalan, milyonlarca kez paylaşılırsa artık, gerçeğe benzeyen bir şeye dönüşüyor. İşte bu yüzden bazı gerçekler asla duyulmuyor. Bazı yalanlar ise manşetlerde süslenip sunuluyor. Algoritmalar, sıradan bir kullanıcıya neyi göreceğini, neye inanacağını, neye şüpheyle yaklaşacağını dikte ediyor. Bir video yayılmadan kaldırılıyor. Bir haber algoritma tarafından görünmez yapılıyor. Ama kim veriyor bu kararı? Bir editör mü? Bir gazeteci mi? Hayır. Çoğu zaman bir makine, bir sistem, bir çıkar ağı. Ve böylece hakikat sessizliğe gömülüyor. Ses çıkaranlar ya komplo teorisyeni ya da aşırı ılık yanlısı yaftasıyla kenara itiliyor. Ama unutmamalı, sessizliğe gömülen hakikat hiçbir zaman yok olmaz. Sadece bekler. Bir yankı arar, bir çığlık, bir direniş. Ve biz, bu çağda yaşayan insanlar olarak artık sadece bilgi tüketicisi değiliz. Aynı zamanda hakikatin koruyucusuyuz. Gördüğünü sorgulayan, duyduğunu araştıran, ezberleri yıkmaktan korkmayan bireyler. Ancak böyle kurtarabiliriz o yitik hakikatleri. Çünkü bazen en büyük manipülasyon hiçbir şeyin söylenmemesidir. Gerçekliğin sınırlarını çizen yeni bir otorite var, veri. Artık dünya gözle görülen nesnelerle değil, algoritmaların işlediği ham bilgilerle biçimleniyor. Kim neyi beğenir, neyi izler, neye inanır? Bunların hepsi büyük veri kümeleriyle önceden hesaplanabiliyor. Ve bu verileri analiz, modelleyen, yönlendiren bir güç, yapay zeka. Bugün milyarlarca insanın tercihleri, korkuları, zaafları, saniyede binlerce işlemde analiz edilmekte. Hangi içerik sana sunulacak? Hangi haber ilk sıraya çıkacak? Hangi mesaj zihninde yankı bulacak? Bunlar artık organik süreçlerle değil, bir mühendislik tasarımıyla belirleniyor. Çünkü algoritmalar yalnızca veriyi değil, gerçekliği de inşa ediyor. Zihinlere bir gerçeklik illüzyonu pompalayan bu sistem, bireyin sorgulama yetisini kırıyor. Her şey kişiye özel biçimleniyor. Sosyal medyada gördüğün haber, izlediğin video, önerilen içerik, hepsi sana göre filtrelenmiş bir dünyanın parçası. Böylece herkes kendi yankı odasında hapis kalıyor. Sadece onayladığı fikirleri duyuyor, sadece görmek istediklerini görüyor. Algı çemberi daralıyor, hakikatle temas kesiliyor. Ve işin en tehlikeli kısmı şudur. Bu sistem öğreniyor. Seni senin kadar tanıyor. Senin gibi düşünüyor. Ve zamanla seni şekillendirmeye başlıyor. Tüm bu veriler sadece reklamlarda kullanılmıyor. Toplumsal tepkiler ölçülüyor. Politik yönelimler hesaplanıyor. Kriz senaryoları modelleniyor. Kitlesel davranışlar öngörülüyor.
Kısacası yeni dünya düzeninde bilgi değil, veri kontrol ediliyor ve veriye hükmeden gerçeği de şekillendiriyor. Bu noktada artık soru şudur: gerçekliği mi yaşıyoruz? Yoksa bizim için hazırlanmış bir simülasyonu mu? Cevap, gözlerimizin önünde ama zihnimizin dışında olabilir. Zira modern çağın en büyük başarısı, insanlara zincirlerini görünmez kılmaktır. Gelecek artık yalnızca gelmekte olan bir zaman değil, şimdiki zamanda şekillenen bir bilinç biçimi. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma. Gerçeklik artık sadece oyun endüstrisinin ya da teknoloji fuarlarının vitrin süsü değil. Onlar, insan algısının yeniden kodlandığı, duyuların yeniden yazıldığı bir çağın başlangıcı. Bugün dijital gerçeklikler, yalnızca görsel ya da işitsel bir deneyim sunmakta kalmıyor. Dokunma, tatma, hatta düşünce seviyesine kadar nüfuz ediyor. Geliştirilen nöroteknolojik arayüzlerle artık bir insanın beyin dalgalarına erişmek, duygu durumlarını analiz etmek ve hatta kararlarını önceden kestirmek mümkün hale geliyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan binlerce yıl boyunca dış dünyayı duyularıyla algıladı. Gördü, duydu, hissetti. Ama artık bu duyular gerçek dünyadan değil, kodlardan, algoritmalardan, yapay platformlardan besleniyor. Bir gözlüğü taktığınızda gördüğünüz dünyanın hangisi gerçek? Gerçek olan mı? Yoksa sunulan mı? Sanal gerçeklik teknolojileriyle oluşturulan dünyalar, günümüzde sadece bir eğlence alanı değil, bir eğitim sahası, bir savaş simülasyonu, bir terapi ortamı ve hatta bir siyasi mühendislik aracı haline geldi. Algılar bu sistemlerin içinde programlanabiliyor, korkular oluşturulabiliyor, zevkler yönlendirilebiliyor ve en önemlisi, hakikat duygusu değiştirilebiliyor. Düşünün, eğer bir birey, hayatının büyük bir kısmını dijital bir ortamda geçiriyorsa, deneyimlerini bu ortamda ediniyorsa ve kimliğini bu sanal gerçeklik içinde kuruyorsa, onun gerçeklik algısı nedir? Bu noktada yapay duyular devreye giriyor. Bilim dünyasında neurohaptics ve gibi teknolojilerle artık beyin doğrudan uyarılabiliyor. Yani bir çiçeğin kokusunu almadan kokusunu hissetmek, bir yemeği tatmadan tadını almak, bir olay yaşanmadan etkisini hissetmek mümkün. Ama bu teknolojiler sadece duyularla sınırlı değil, duygular da yönlendirilebiliyor. Kaygı, haz, merak, acı, sevinç, bunların her biri beyinde elektriksel ve kimyasal karşılıkları olan tepkiler. Ve bu tepkiler algoritmalarla üretilebiliyor. Bu noktada sorulması gereken en hayati soru şu: eğer duyularım sahteyse, hissettiklerim bana ait değilse, gerçek olan nedir? Cevap karmaşık. Belki de dijital gerçeklikler yalnızca yeni bir algı formu değil, İnsan zihninin son sınırında yürütülen bir savaşın sahasıdır. Bilinç, kimlik ve irade artık sadece felsefi sorular değil, teknolojik müdahalenin doğrudan nesneleri haline gelmiştir. Gelecek artık içimizdedir. Bizi dış dünyadan değil, içeriden kontrol bir çağın eşiğindeyiz. Bir zamanlar gerçek dediğimiz şey, elle tutulur, gözle görülür, ortak aklın üzerinde uzlaştığı bir dünyaydı. Ama artık bu dünya paramparça. Gerçeklik bireyin ekranında, algoritmanın filtresinde ve sosyal ağların yankı odasında yeniden inşa edilen kırılgan bir yansımaya dönüştü. Zihin kontrolünün en sinsi aşaması işte tam burada başlıyor. Hakikatin kendisini çarpıtmak. İnsanlar artık neyin gerçek, neyin kurgu olduğunu ayırt edemez hale geliyor. Çünkü bilgi, veri bolluğu içinde boğulurken, anlam yapay gündemlerle şekilleniyor. Post çağında yaşıyoruz. Gerçekliğin yerine gerçek gibi görünen aldı. Algılar yönetiliyor, duygular hedefleniyor. Bireyin inanç sistemi inşa ediliyor ama özgür iradeyle değil, yönlendirilmiş tercih mekanizmalarıyla. Artık insanlar bilgiye ulaşmıyor. Bilgi onlar için özel olarak hazırlanıyor. Aynı olay iki farklı bireye iki farklı şekilde sunuluyor. Çünkü algoritma öyle istiyor. Çünkü sistem çokluk içinde birlik değil, bölünmüşlük içinde kontrol arıyor. Zihin kontrolünün bu evresinde medya yalnızca haber vermiyor, gerçekliği inşa ediyor. Gerçekliğin kurucusu yorumcu değil. Artık düşünmüyorsun. Düşündüğünü sanıyorsun. Çünkü seni düşündüren şeyler, birilerinin senin düşünmen için önceden seçtiği çerçeveler içinde gelişiyor. Kendi fikirlerin bile artık sana ait değil. Onlar bir sistemin ürünü. Onlar bir yazılımın, bir sosyal medya algoritmasının, bir siyasi stratejinin sonucu. İnsanlık artık eski kimliğini yitiriyor. Hakikat ile bağını kopardıkça, neyin doğru olduğuna karar verme kabiliyetini de yitiriyor. Ve işte tam bu anda, yeni bir kimlik devreye giriyor. Sayılarla ölçülen bir benlik. Beğeni sayısıyla, paylaşım oranıyla, ekran süresiyle tanımlanan bir varlık.
Dijital kimlik, biyolojik kimliğin önüne geçiyor. İnsan bir kullanıcıya dönüşüyor. Ama bu dönüşüm sadece kimliği değil, özgürlüğü de tehdit ediyor. Çünkü hakikatin olmadığı yerde özgürlük de yoktur. Eğer gerçekliğin ne olduğuna sen karar veremiyorsan, seni yönlendiren sistemin özgür bir öznesi değil, edilgen bir parçası haline gelirsin. Artık tek bir soru kalıyor. Bu çağda gerçekliğin son kalesi nerede? Kalbinin derinliklerinde mi? Aklının kıvrımlarında mı? Yoksa çoktan yıkıldı mı o kale? Bir güç tüm dünyayı sessizce kontrol ediyor. Görünmeyen zincirler ruhlarımızı sarmış durumda. Ancak insanlık hiçbir zaman tam anlamıyla teslim olmamalı. Her karanlığın içinde bir umut ışığı, her esaretin içinde bir kaçış kapısı vardır. Yeni dünya düzeninin hayata geçirdiği algı mühendisliği, medya bombardımanı ve teknoloji kontrolü karşısında bireyler artık uyanmak zorunda. Bilinçli farkındalık bu çağın en büyük silahı. Direniş yalnızca büyük kitle hareketleriyle değil, her bireyin kendi zihninde başlar. Sorgulamak, şüphe etmek, ezberleri bozmak, özgürlüğün ilk adımıdır. Birlikte hareket topluluklar, gerçek bilgiye ulaşmak için alternatif medya kaynakları yaratıyor. Sansüre karşı seslerini yükseltiyor. Dijital dünyanın manipülatif akışını kırmak için yeni iletişim kanalları kuruyorlar. Ama bu mücadele zorlu ve uzun. Algoritmalar, yapay zeka destekli, dezenformasyon ve korku salan propaganda makineleri güçlü, insanları bölerek, kutuplaştırarak, umutsuz bırakarak hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. Yine de unutulmamalı. Tarih boyunca en büyük dönüşümler, karanlık zamanların sonunda, uyanan bilinçlerin birlikteliğiyle gerçekleşmiştir. Bugün, hakikatin peşinden gidenler, bu mücadelede öncü olabilir. Her doğru bilgi, her paylaşım, her sorgulama bu düzenin çarklarına bir taş daha atar. Sonunda özgürlük sadece zincirlerin kırılması değil, zihnin, ruhun özgürleşmesiyle mümkün olacaktır. Ve bu uyanış, yeni bir dünyanın kapılarını aralayacaktır. Gerçek dediğimiz şey, peki ama kimin gerçeği? Modern çağda bilgi, artık yalnızca öğrenilecek bir şey değil, yönlendirilecek, şekillendirilecek ve hatta silah gibi kullanılacak bir araç haline geldi. 21. yüzyıl artık sadece ülkelerin sınırlarının değil, zihinlerin sınırlarının da savaş alanına dönüştüğü bir çağdır. Artık tanklarla değil, lerle savaşlar kazanılıyor. Artık bombalar değil, bilgiler toplumu paramparça edebiliyor. Bilgi çağında yaşıyoruz deniyor. Ancak bu çağda bilgi mi çoğaldı? Yoksa manipülasyon mu ustalaştı? Bugün medya kuruluşlarının büyük bölümü birkaç küresel holdinge bağlı. Sahip oldukları kanallar, gazeteler, dijital platformlar, hepsi aynı merkezden çıkan farklı gibi. Ama tonları değişse de söyledikleri çoğu zaman aynı. Kimin düşman, kimin kahraman olduğu, hangi savaşın haklı, hangisinin terör olduğu, hangi protestonun özgürlük, hangisinin tehdit sayılacağı hep bu merkezler tarafından belirleniyor. Ve biz ekranlarımızdan izlediğimiz bu gerçeklik tiyatrosuna çoğu zaman sorgulamadan inanıyoruz. Bir örnek, sosyal medyada gündeme gelen bir haber bir anda tüm dünyayı etkileyebilir. Ama o haberin ne kadarının doğru olduğu, hangi parçasının bilinçli olarak öne çıkarıldığı, kimlerin işine yaradığı pek sorgulanmaz. Çünkü zaman yoktur. Çünkü hız hakikatten daha değerlidir. Bu çağda bilgi artık bir kontrol aracı ve bu kontrol sadece siyasetle sınırlı değil. Ekonomiden sağlığa, sosyal ilişkilerden bireysel kimliğe kadar her alan yönlendirilmiş bilgiyle inşa ediliyor. Algı yönetimi kavramı artık sadece askeri ya da siyasi bir taktik değil. Her gün kullandığımız sosyal medya akışlarında, izlediğimiz dizilerde, hatta kullandığımız dilde bile karşımıza çıkan bir strateji haline geldi. Peki ama bu bilgi savaşlarının galibi kim olacak? Gerçek, hala arayıp bulabileceğimiz bir şey mi? Yoksa artık sadece pazarlanan bir ürün mü? Medyanın tekelleştiği, algoritmaların gerçeği filtrelediği bir dünyada, birey olarak hangi bilgiye güvenebiliriz? Bu sorular, günümüz insanının en temel mücadelelerinden birine işaret ediyor. Bilginin sahibi kim? Ve daha da önemlisi, biz kendi gerçeğimizi kimden alıyoruz? Bu bölümde gerçeklik kavramının nasıl dönüştürüldüğünü, bilgi savaşlarının perde arkasını ve kitlelerin nasıl ustalıkla yönlendirildiğini detaylarıyla ele alacağız. Çünkü bilgi güçtür ama ancak doğru ellerdeyken. Bize küçük yaşlardan itibaren ne öğrettiler? Sıraya gir, sessiz ol, öğretmen ne derse doğrudur. Ezberle, tekrar et, sınavı geç. Ama hiç düşündük mü? Bu sistem neden böyle?
Modern eğitim sistemi, sanayi devriminden sonra artan iş gücü ihtiyacını karşılamak için tasarlandı. Amaç, düşünmeyen, sorgulamayan, itaatkar bireyler üretmekti. Bir fabrika gibi. Zil sesiyle başlayıp zil sesiyle biten günler. Aynı yaşta, aynı kıyafette, aynı sırada oturan çocuklar. Hepsi aynı müfredatı ezberliyor. Aynı şeyleri düşünüyor. Aynı sınavdan geçiyor. Gatto'nun ifadesiyle, bu sistem bilgili değil, uyumlu bireyler üretmek üzere programlandı. Sistem, bireyselliği bastırır, ezberciliği yüceltir ve asıl soru şudur: neyi öğreniyoruz? Gerçek bilgi mi? Yoksa sadece itaat etmeyi mi? Eğitim, bir insanın düşünme biçimini şekillendirir. Bir ulusun geleceğini belirler. Ve bu yüzden eğitim, her zaman iktidarların kontrol etmek istediği bir alandır. Bunun örneğini sadece bir ülkede değil, dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Sisteme uyum sağlayan ödüllendirilir, sorgulayan dışlanır, ezberleyen yükselir, eleştiren susturulur. Peki alternatif yok mu? Elbette var. Gibi alternatif modeller, çocuğun içsel merakını, bireyselliğini ve yaratıcılığını esas alır. Ancak bu sistemler, küresel düzeyde yaygınlaştırılmaz. Neden mi? Çünkü sorgulayan bireyler, mevcut düzenin işine gelmez. Düşünün, eğer herkes sorgulasa, eğer herkes kendi zihinsel bağımsızlığını kazansa, bu sistem ayakta kalabilir mi? Bugün hala milyonlarca öğrenci, sabahın köründe kalkıp, kendini tanımadan, ne istediğini bilmeden, başkalarının belirlediği bir müfredata hapsediliyor. Bir nesil daha, yarış atı gibi yarıştırılıyor. Diploma alıyor ama kim olduğunu bilmiyor. Çünkü asıl amaç hiçbir zaman özgür bireyler yetiştirmek olmadı. Ama bu gerçeği görmek, zincirleri kırmanın ilk adımıdır. 21. yüzyıl, dijital devrim sadece teknolojiyi değil, gücü ve egemenliği de dönüştürdü. Artık ülkelerin sınırları kadar, algoritmaların kuralları da belirleyici. Sözüm ona özgürlük, aslında görünmeyen bir gözetim ağında şekilleniyor. Peki kim bu yeni çağın efendileri? Devletler mi? Şirketler mi? Yoksa kullanıcı gibi görünen, fakat verileriyle imparatorluklar kuran bireyler mi? Bugün egemenlik artık sadece toprakla değil, veriyle ölçülüyor. Milyarlarca insanın düşüncesi, tercihi, korkusu ve arzusu birkaç teknoloji devinin elinde toplanıyor. Amazon, Meta ve onlar yalnızca şirket değil, adeta birer dijital süper güç. Yasaları onlar koyuyor, trendleri onlar belirliyor. Neyin gerçek neyin sahte olduğuna onlar karar veriyor. Modern çağın görünmez hükümdarları. Bir zamanlar toprak ağaları vardı, sonra petrol baronları geldi. Şimdi karşımızda veri lordları var. Ancak bu güç yalnızca parayla değil, algı yönetimi ve davranış mühendisliğiyle pekiştiriliyor. Sosyal medya algoritmaları sadece bilgi sunmaz, neye inanacağımızı da şekillendirir. YouTube'da önerilen videolar, Instagram'da gösterilen gönderiler, TikTok'ta öne çıkan içerikler, hepsi birer bilinç yönlendirme aracına dönüşmüş durumda. Bu devler sadece ekonomi ya da eğlence alanında değil, siyaset, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda da etki sahibidir. Seçim sonuçlarını değiştirebilir, toplumsal hareketleri bastırabilir, yeni normlar yaratabilirler. Tüm bunlar olurken biz, parmaklarımızla ekran kaydırıyor. Aslında büyük bir senaryonun figüranı haline geliyoruz. Üstelik bu dijital imparatorluklar artık yalnızca kullanıcı verilerini değil, yapay zeka sistemleri aracılığıyla geleceği de kontrol altına alıyor. Büyük dil modelleri, yüz tanıma sistemleri, ses takibi, duygu analizi. Her şey bir geldiğinde karşımıza çıkan şey, 1984'ünü dahi aratacak bir tablo. Kişiselleştirilmiş gözetim. Ancak burada durup düşünmek zorundayız. Bu sistem bize ne kadar özgürlük veriyor ve ne kadarını elimizden alıyor? Acaba biz mi bu sistemleri kullanıyoruz? Yoksa onlar mı bizi şekillendiriyor? Artık klasik anlamda iktidar, parlamentolarda veya başkanlık saraylarında değil. Dijital iktidar, verinin işlendiği sunucularda, algoritmaların yazıldığı kodlarda, içeriklerin yayıldığı platformlarda yatıyor. Yeni çağın kralları, dev bir yazılımın ardında saklı. Gerçeği gizlemenin en etkili yolu, onu gürültüyle boğmak değil, suskunlukla yok saymaktır. Modern dünyada, sansür artık kitapları yakarak değil, kitapların yazılmamasını sağlayarak işler. Ve bu, sessizliğin iktidarını kurar. Totaliter rejimlerde alışkınız sansüre, bir karar alınır, bir emir verilir, kitaplar yasaklanır, gazeteler kapatılır. Ama bugünün yeni dünya düzeninde bu kadar kaba yöntemlere gerek kalmadı. Çünkü insanlar artık kendi zihinlerinde sansür uygulamayı öğrendi. İşte bu,
otosansürün karanlık çağını başlattı. Otosansür, bireyin kendi zihninde başlayan ve toplumun beklentileriyle şekillenen bir susturma biçimidir. Sadece devlet korkusuyla değil, işini kaybetme, dışlanma, linç edilme, etiketlenme korkusuyla konuşmaktan vazgeçen insanlar ve sessizlik artık özgürlüğün değil, teslimiyetin işareti haline geldi. Günümüzde gerçekleri dile getirmek artık cesaret değil, delilik olarak görülüyor. Medyada bir gazeteci, sosyal medyada bir kullanıcı ya da akademide bir araştırmacı. Herkes neyin söylenip neyin söylenemeyeceğini ezberlemiş durumda. Kimsenin açıkça yasaklamadığı ama herkesin içten içe bildiği o görünmez sınırlar, ifade özgürlüğünü yalnızca kağıt üstünde bırakıyor. İşte otosansür burada devreye giriyor. Kişi daha konuşmadan kendi zihninde tartıya çıkarıyor sözcüklerini. Riskli mi? Tartışmalı mı? Yanlış anlaşılır mı? Linç edilir miyim? İşimden olur muyum? Ve en sonunda susmayı seçiyor. Çünkü sessizlik çoğu zaman hayatta kalmanın bedeli oldu. Bu noktada medyada bu düzene hizmet ediyor. Haber seçimleri, haberlerin nasıl sunulduğu, kimlerin konuşabildiği ya da kimlerin konuşamadığı, bütün bu düzen bir otosansür çemberi yaratıyor. Özellikle sosyal medya platformları, görünürde sınırsız ifade özgürlüğü sunarken, algoritmalar yoluyla görünmeyen bir filtreleme yapıyor. Sıradışı fikirler, muhalif ya bastırılıyor ya da görünmez kılınıyor. Ve böylece gerçeğin kendisi yerine izin verilen bir gerçeklik algısı dolaşıma sokuluyor. Üstelik bu baskı artık yalnızca siyasi alanda sınırlı değil. Sanat, kültür, akademi hatta mizah bile bu çarkın içinde. Mizahçılar artık şaka yaparken 3 kez düşünüyor. Yazarlar yazarken bu satır sorun yaratır mı diye tedirgin. Öğrenciler tezlerinde bile kendilerini sansürlemeye başlıyor. Bu sadece bireysel bir korkunun değil, kolektif bir suskunluğun resmidir. Yeni dünya düzeni, sansürü kaba yöntemlerle değil, sofistike yapılarla kuruyor. Sosyal baskı, ekonomik tehdit, dijital platformların kontrolü ve kültürel dayatmalarla bireyleri konuşmamaya, sorgulamamaya ve razı olmaya itiyor. Bireyin dili sustuğunda, düşüncesi de körelir. Zihinler bir süre sonra sadece duyduğu kadar düşünür, gördüğü kadar inanır hale gelir. İşte bu nedenle sansür artık tek bir merkezden yönetilen bir baskı değil, bireyin kendi içinde büyüttüğü bir prangadır. Korkularla beslenen bu içsel sessizlik, otoritenin en sadık hizmetkarıdır ve belki de en acımasız sansür. Hiç söylenmeyen kelimelerde gizlidir. 100 yıl önce savaş cephelerinde çatışan uluslar, bugün zihin cephelerinde çarpışıyor. Tanklar ve tüfekler yerini medya manipülasyonlarına, algoritmik sansüre ve yapay zeka güdümlü içerik bombardımanına bıraktı. Gerçeklik artık doğrudan bombalanmıyor. Onun yerine şekillendiriliyor, dönüştürülüyor. Hatta bütünüyle yeniden icat ediliyor. Bugünün savaş alanı sosyal medya platformlarıdır. TikTok, eski adıyla ve her biri bir cephe hattı. Peki ya askerler kim? Bizler. Her paylaşımımız, her yorumumuz, her beğenimiz. Bir savaşın mermisi, bir ideolojik cephenin mühimmatı. Medya yalnızca haber vermekle kalmıyor. Neye inanacağımızı, neyi seveceğimizi, neden nefret edeceğimizi de kodluyor. Küresel güçler, medya devlerini sadece ekonomik devler olarak değil, aynı zamanda algı mühendisliği laboratuvarları olarak da kullanıyor. Bu platformlar, kullanıcı verileriyle toplumların nabzını tutuyor. Hangi fikirlerin yayılacağına ve hangilerinin sansürleneceğine algoritmalar aracılığıyla karar veriyor. Algoritmalar artık birer dijital editör değil, doğrudan sansür mekanizmaları. Gerçeğin yerini en çok etkileşim alan kurgu alıyor. Yapay zeka da bu savaşın merkezinde. Chatbotlar, deepfake teknolojileri, sahte video ve ses içerikleri. Artık bir devlet başkanının ağzından çıkmamış bir cümle, binlerce kişi tarafından duyulmuş gibi yayılabiliyor. Ve bu manipülasyon birkaç saat içinde halkı sokağa dökebilecek kadar güçlü. Gerçekliğin silikleştiği bu çağda, medya sadece bilgi değil, kimlik de inşa ediyor. Bir gencin hangi müziği dinleyeceğini, nasıl giyineceğini, hatta neye inanacağını algoritmalar belirliyor. Artık özgür irade, veri analizleriyle biçimlendirilen bir illüzyon haline geldi. İnsanlar fikir sahibi olmadan önce, fikirler onların zihinlerine servis ediliyor. Ve tüm bu süreci perde arkasından yöneten bir güç var. Küresel Medya Konsorsiyumu, Urosu, Amazon ve gibi devler. Yalnızca eğlence değil, ideoloji, kültür ve politikada satıyor. İçerikler artık yalnızca izlenmek için değil, yönlendirmek için var. Her dizi, her film, her müzik klibi bir algı operasyonunun taşıyıcısı olabilir. Bu çağda en büyük tehlike cehalet değil, yanlış bilgiye mutlak inançtır. Gerçek,
Artık yalnızca ortaya çıkarılmayı değil, savunulmayı da bekliyor. Algı mühendisliği sadece insanları etkilemekte kalmıyor. İnsanlığın geleceğini de biçimlendiriyor. Her çağ, kendi sonunu hazırlayan bir çelişkiyle birlikte doğar. İçinde yaşadığımız bu çağda istisna değil. Tüm bu bölümler boyunca, küresel güçlerin adım adım ördüğü görünmeyen bir ağın izini sürdük. Ekonomiden teknolojiye, medyadan zihne, eğitimden sağlığa kadar uzanan bir labirentin içinde kaybolmuş bir dünyayı konuştuk. Şimdi tüm bu parçaları birleştirme zamanı. Yeni dünya düzeni yalnızca bir komplo teorisi değil, sistematik, bilimsel ve felsefi bir tasarımın ürünüdür. Bu düzenin nihai hedefi, insanı mutlak anlamda kontrol altına almaktır. Yalnızca eylemlerini değil, düşüncelerini, arzularını, hatta potansiyelini. Bunun için geliştirilen yöntemler, görünürde zararsız, hatta faydalıymış gibi sunulan yapılar üzerinden işlemektedir. Dijital kimlikler, sosyal puan sistemleri, yapay zeka destekli denetim teknolojileri, merkeziyetsizlik adı altındaki merkezi kontroller. Bu düzen, bir kişinin ya da bir ulusun değil, sermaye, teknoloji ve bilgi tekerlerinin birleşiminden oluşmuş bir aklın ürünüdür. Bu akıl, algoritmalarla çalışan, istatistiklerle düşünen, etik dışı ama legal bir düzenle beslenen yapay bir zeka gibi davranır. Ulusların sınırlarını aşan bu güç, yalnızca ekonomiyle değil, kültürle, normlarla, hatta duygularla çalışır. Peki ama neden? Cevap basit. İnsanı, tahmin edilebilir bir veri kümesine indirgemek, onun kaotik özgürlüğünü yok ederek daha yönetilebilir bir varlığa dönüştürmek. İşte bu yüzden eğitim sistemleri bireyi, düşünmekten alıkoyacak şekilde yeniden tasarlandı. Bu yüzden medya, insanlara neyi konuşacaklarını değil, neyi düşüneceklerini dikte bir propaganda aygıtına dönüştü. Bu yüzden her teknolojik yenilik, insanlığın hizmetinde değil, insanlığı dönüştürmenin hizmetinde kullanılıyor. Ve tüm bu sistemin çalışabilmesi için gerekli olan şey nedir? Biliyor musun? Senin sessizliğin, senin sorgulamaman, uyum sağlaman. Herkes böyle yapıyor hemen. Sistemin seni yalnızlaştırması, seni korkutması, seni yorgun bırakması tam da bu yüzden. Çünkü düşünmeye vakti olmayan, hissetmeye mecali kalmayan, hatırlamaktan uzaklaştırılmış bir insan yalnızca bir dişli olur. Ve bu düzen o dişlilerle dönüyor. Ama hala bir umut var. Çünkü hala düşünebilen insanlar var. Hala hakikatin peşinde koşan, özgürlüğü ezberlerden değil, eylemlerden bilen insanlar. Onlar az olabilir. Ama tarih boyunca her büyük uyanış az sayıyla başlamıştır. Unutma, en karanlık an, şafaktan hemen öncedir. Bu video bir son değil. Belki de yeni bir başlangıç. Artık her bilgiyi, sorgulama cesaretine sahip bir izleyicisin. Artık seni programlamaya çalışan değil, seni özgürleştirmeye çalışan bir ses var kulağında.